Ben 16-15 yaşından beri hep kilo vermeye çalışıyorum. Aklınıza gelen bütün diyet yöntemlerini denedim. En son geldiğim nokta gene 160 kilo. Dedim ki 99 kilo alırsam bunu bir şekilde vücuduma bunu kazıyacağım dedim ve işte buyurun. Burası görüyorsunuz 26.09.2020. 99'u vücuduma kazıttım. Yani aradan bunca yıl geçti. Ameliyat bile oldun. Üzerine kilo aldın ve ilk defa 8 yıldır hiç kilo almadan bunu ivedilikle sürdürüyor. Dünyada en güzel yemek bile Zayıf zayıf olmak. olmak kadar güzel değil. İnsanlar zayıflasın ya. Yani kilolu insan kalmasın ya. Obezite çok hızlı artıyor. Dünyanın en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi ve insan hayatını etkileyen en önemli hastalık. Bütün hastalıkların anası obezite aslında baktığımızda. Kalıcı zayıflama dedik. Kilolarımızı verelim ve bir daha hiç geri almayalım dedik. Bugün yanımda çok kıymetli hastam Erman Kılıç var. 8. yılımızda eksi 80 kiloda hayatımıza devam ediyoruz. Erman'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Çok iyiyim. Seni böyle görünce o kadar iyi oluyorum ki. Yani 8 yıldır hani yıllar süren bir kilo mücadelem var ve biz buna bir noktaya koyduk ve bir daha hiç geri kilo almadın. Valla hocam ben herkese sorduğu zaman diyorum ki ben 8 yaşındayım şu anda. İşte Benim doğum tarihim 2018 diyorum. O saatten sonra hayatım yeniden başladı. canımsın. Vallahi çok mutluyum hocam. Sayenizde her şey yolunda gidiyor. Böyle sizi de görünce çok mutlu oluyorum. Eski anılarım aklıma geliyor. O kilo verdiğim zamanlar aklıma geliyor. Mutluluğum. Çok mutluyum. Her şey sayenizde çok güzel gidiyor. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi Erman'cığımla birbirimize şöyle bir sözümüz var. Her yıl bir YouTube videosu çekeceğiz. Bu kiloları bir daha geri almadığımızı kanıtlayacağız diyoruz. Kendimize iyi bakmaya devam edeceğiz diyoruz. Ve bu da bu seneki videomuz sevgili Erman'cığım. Evet hocam. Geçen sene de eksi 80 kilodaydın. Bu sene de eksi 80 kilodasın. Çok istikrarlı bir şekilde başarılarına devam ediyorsun. Seninle Yani- gurur duyuyorum. Ne almak istiyorum ne vermek istiyorum artık. Hayatımı yaşıyorum şu anda. İkinci baharımı yaşıyorum. Dediğiniz gibi sağlığım yerine geldi çok şükür. Eskiden biliyorsunuz 8-9 tane hap kullanırken şimdi hiç kullanmıyorum. Ya. Sadece vitamin haplarıyla idare ediyorum yani. Artık tansiyonum bitti, karaciğer yağlanması bitti, şeker bitti. Ya müthiş bir şey ya. Yani inşallah herkes bir gün zayıf olur da bu mutluluğu yaşar diye biz de hani elimizden geleni yapıyoruz diyelim. Süpersin Erman'cığım. Teşekkür ederim. Senin ilk kilo problemin ne zaman başladı Erman? Ben valla kendim bildim bile 5 yaşından beri kiloluyum. Çocukluğumdan beri kiloluyum yani. Hiçbir zaman böyle bu zayıflığımı hiçbir zaman yaşayamadım yani. Ben 81 doğumluyum. Eski fotoğraflarıma bakıyorum bazen çocukluk falan. 85'te falan böyle tombiş yanakta böyle göbek başlamışım yani. Asıl tapı şeyde oluyor tabii. Üniversite hayatından sonra. Yani liseye kadar gene böyle biraz idare etmişim. Gene tabii her zaman tombiktim de. Hep Ama balık etli. yani morbid obez kısmı üniversite ve sonrası oluyor. Artık zaten biliyorsunuz o size geldiğim sene zaten benim top senemdi. 160 kilo falandım yani. Erman'cığım, şimdi hep balık etliydin, hep topluydun, hep böyle kilolarla ilgili sorunların vardı. İlk ne zaman zayıflamak için herhangi bir davranışta bulunmuştun? Yani bir diyetisyene gideyim ya da bir diyet yapayım, bir zayıflayayım diye düşüncesi. İlk kaç yaşında düşündün bunu? Şimdi hocam siz de biliyorsunuz benim ailem biraz tıpla haşır neşir. Benim babam genel cerrah, amcam diş hekimi. Dolayısıyla erkenden ailem bir müdahale etmek istemiş. Babam olsun hani bu sağlık sorunu olacak diye. Ben 16-15 yaşından beri hep kilo vermeye çalışıyorum. Yani yapmadığım, denemediğim yöntem kalmadı. Size şöyle söyleyeyim. Aklınıza gelen bütün diyet yöntemlerini denedim. Zayıflama kamplarına gittim çocukken Canım. falan. Hani yazın kalıyorsunuz ya böyle 3 ay zayıflama kamplarında. Akupunkturu dahi yaptırdım yani düşünün. Her şeyi denedim. Bunların çoğunda aslında başarılı oldum. Başarılı oldum derken kilo verdim. Ama işte her zaman söylenir ya klasik bir cümle vardır. Aslında korumak önemli. Hiçbir zaman başaramadım o işi. Hikayeyi biraz baştan anlatayım istiyorum. Hani zaten bizi takip edenler çok biliyordur konuyu da ben gene anlatayım. Dediğim gibi her şeyi denedim olmadı. Verdim, aldım, verdim, aldım, verdim, aldım ama her zaman verdiğimden fazlasını geri aldım. Üniversiteden sonra bu kilo alma artık işte o morbid obez kısmına gelince böyle artık %50-160 kilolara gelince ailem dedi ki sen de böyle olmayacak yani bu sonu kötü bu işin. O zamanlar da şeydi biliyorsunuz tüp midede revaçtaydı ameliyat olayları. Dedim ameliyat olalım o zaman hani Canım. kurtulalım bu işten diye. Biz de ameliyat olmaya karar verdik. 2013 yılında 2012-2013 yılında
tüp mide ameliyatı oldum. O zamanlar da kilomun zirvesindeydim yani 160 kilolara yakındım. Ameliyattan sonra zaten sizi biliyorsunuz sıvı besleniyorsunuz. Zaten bir ay mecbur sıvı besliyorsunuz. Ayran içerek işte Ne kadar yorucu bir zamanda ama değil ya mi? düşünsenize sadece ayran içiyorsunuz, çorba içiyorsunuz. Çorba da çorba da değil yani. Hep et suyu falan. Hani katı çorba da yok Katı mesela. çorba. Mercimek bile içemiyorsunuz yani. Ah, O yoğunluğu olmasın deniyor. Hep sıvı olacak. Verdim 30-35 kilo verdim. 130-115'lere kadar düştüm. Ne oldu? 2013'te ameliyat oldum. 2013'ün sonunda 115-110 kilolara düştüm. Size gelene kadar en son geldiğim nokta gene 160 kiloydu. ameliyattan sonra Ameliyattan bile sonra bile o midem kadar acı çektikten sonra bile. büyüdü, işte asitli içmeye başladım gene, her şeyi yemeye başladım gene. Ya başaramadık açıkçası yani ameliyatta da başarılı olamadık. En Sonra ilk sonki karşılaşmamızı hatırlıyor musun? hatırlamaz mıyım hocam Anneciğinle ya? gelmiştin. Çok severim Sevgi Hanım kulakları Biz çınlasın. dediğim gibi bilen biliyor gerçi ama bizim Ayça Hoca ile kliniğimiz aynı yerde. Ben aynı yerde oturuyorum. Evet, o aşağı katta, ben yukarı Evet. kattayım. Ve ben sizi taşındıktan sonra 6 ayda sizi hiç gelmiyorum. Görmüyorsun. Yani görmüyorum değilim. Biliyorum o bir Ayça Kaya var. Ama hani o kadar bitmiş durumdayım ki. Bütün umudunu Umudumu kaybettin. yitirmişim. Her şeyi yaptın. Ameliyat bile işe yaramadı. Ya Ayça Kaya bana ne yapsın? mucize var apartmanımda gidemiyorum. Gitmek istemiyorum daha doğrusu. Gidemiyorum değil de. Annem işte sağ olsun hep onu söylerim. Ya işte Erman oğlum apartmanda bir hoca var. Ben Instagram'dan takip ediyorum. Hani başarılı da bir hekim. Bir istersen bir git falan dedi ve ben zorla gittik biliyorsunuz. İşte 2018'in sonları mıydı hatırlamıyorum. 8 sene önce size geldik ve hayatım tamamen değişti. Erman'cığımla ilk karşılaştık, hiç göz teması kurmuyor. Böyle dışarılara falan bakıyorsun. İnanmıyorum ki ben ailemin zorla gelmiş gibi hissediyorum. Evet. Yani onların gönlü olsun diye gelmişim gibi hissediyorum. Ama işte Ama sonra o mucize. ilk görüşmede karar verdin. Dedin ki evet, tekrar bir deneyeceğim. Ve biz orada bir el ele tutuştuk abla kardeş olaraktan. Evet. Bütün metabolik değerlerine baktık. Tabii o zaman metabolik değerlerin alarm veriyordu. Biyolojik yaşım 63'tü. Biyolojik ya. O zaman 38 yaşındayım. 38 yaşındaydın ama biyolojik yaş 63, Şimdi 160 kendi kilo. yaşındayım şu anda. Şimdi değil mi? Hı hı. O 3 aylık kan şekerlerin kaçlara fırlamıştı. Karaciğer yağlanmaların, tansiyonların. Felaket bir şey hocam. Bir 8 de tane yapılıyordum ya. 8 tane günlük kapalıyordun ve biz tedaviye başladık. Bu sana ilk öğretilerimiz başladığında bu sayarak beslenmenin matematiğini öğretmeye Hı başladık. hı. Sana besinleri öğretmeye başladık. Bak Erman'cığım, bu lahmacun bu demek, işte köfte ekmek bu demek, pizza bu demek. Bunu yediğinde bundan 2 tahıl yiyorsun, 2 et yiyorsun. Böyle bunun aslında matematiksel hesaplarına girdik seninle ve sen ilk defa besinleri düşünmeyi öğrendin. Ders gibiydi hocam. Değil mi? Yani Ondan önce ezbere. Erman şunu ye, Erman bunu ye, Erman bundan uzak dur, Erman yürü, Erman koş. Ama burada ne vardı? Bu işin ilimini ve bilimini nasıl yapacağını birlikte başladık ve gerçekten çok iyi bir öğrenciydi Erman. Onunla her zaman çok gurur duyarım. öğretmen iyi olunca öğrenci de ister istemez iyi oluyor hocam. Yapacak bir şey yok. Canım benim, her hafta gelir. Evet, bu hafta ne kadar verdik, ne yaptık derken bir gün bir sürprizle geldin bana. Hatırlamadım. Neydi o? Kiloları verdik 99 kiloya indiğin zaman. Evet. Benim her zaman hayalimdi hocam o. Dedim ki 99 kilo alırsam bunu bir şekilde vücuduma bunu kazıyacağım dedim ve işte buyurun. Burası görüyorsunuz 26.09.2020. 99'u vücuduma kazıttım ve bunu her zaman buna bakıyorum ve aklıma o süreç geliyor. İnanılmaz bir süreç. Tam 2 senelik. Bakın 2018-2027. 2020 özür dilerim. Evet. Ve 99 kilo. Biz o zaman 90, yani 61 kiloya yakın kilo vermiştik 2020 yılına geldiğimizde. Çift taneyi görmek benim için mucizeydi hocam. Ya şimdi 80 kilodasın 82, 81, 80 hep böyle gidiyor yani. Hiç değişmiyor. ve artık Ee, kalıcı, yani hani aradan bunca yıl geçti, ameliyat bile oldun, üzerine kilo aldın ve ilk defa 8 yıldır hiç kilo almadan bunu ivedilikle sürdürüyorsun. Kilo alsam bile Nasıl vereceğini vereceğimi biliyorum biliyorsun. hocam. Yani biliyorsunuz benim meşhur bir hikayem var. Biz ne zaman tatile gitsek 5-6 kilo koyar geliriz biliyorsunuz hocam. Evet, Yani bu evet. hiç değişmez yani. Ben tatile gidiyorum, kilo verip geliyorum. Ya da kilo almayıp geliyorum. Yani bunlar benim için O mucize ilk şeyler. tatile gittiğin günü hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım ya? Yurt dışından dönmüştün ve şey dedin, ilk defa hayatımdan bir tatilden 3 kilo vererek döndüm diye Bir de gelmiştin. korka korka geldim. Acaba kilo aldım mı? Ayça Hoca dedim beni kesin dövecek dedim yani. Hiç o karakterde bir insan değilim ama. Hayır o anlamda demedim canım. Yani Anladım. işte kızacak Sen dedim bana. çekindin yani. Çekindim hocaya. Ama bir baktım kilo vermişim dedim yani. Neden? Çünkü yemeği biliyoruz artık. Öyle tatile gelen sofralara da atlamıyoruz. Yani önce ne yiyeceğim salatayla karnımı doyuruyorum önce. Sonra ardından işte ufak ufak her şeyden birer tadım alarak hem keyfimi yapıyorum hem tatilimi yapıyorum. Artık Hem de yemeği düşünüyorsun, farkındasın. hocam sözünüzü kesiyorum ama bunu söylemeden Ha? vermeyeceğim. Asıl bir cümle var. Sizin hastanızın bir cümlesi.
O beni çok motive etti. Gerçekten söylüyorum. Bunu Hangisi o? yani gerçekten o sözü duyduktan sonra daha da bir şey oldum. Dünyadaki en güzel yemek bile Zayıf zayıf olmak. olmak kadar güzel değildir. Ya bu cümle Bunu gerçekten sana kurdum. ya bu slogan gibi Erman bir şey dedim. ya. Erman dedim. Dünyada hiçbir yiyecek zayıf olmaktan güzel değildir. Ya şimdi gittiğim zaman tek külfet bana maddi külfet ne giyersem oluyor. Habire yeni şeyler alasın geliyor değil mi? Onu giyiyorum oluyor, bunu giyiyorum. Aynada bakıyorum yakışıyor. Ya kendime yakıştırıyorum artık çünkü. Ne giysek olmuyordu çünkü. Belli bir markalar vardı giyebileceğimiz. Büyük beden. Onlara gidiyorduk. Onlardan da işte istemeye şöyle 6x large, 7x large gömlekler alıp çıkıyorduk hocam. Şimdi her şey olunca işte yer seçemiyoruz bir de yani. Öyle bir durum var. Bana bu kilo vermenin en büyük zararı maddi zarar. Ama o kadarcık zarar Ama da o olsun. yok. Azıcık da kendine para Yani, harca canım yani değil mi? tatlı zarar bunlar yani. Tatlı zarar. Hiç Bir şikayetçi de değilim. düşünsene yıllardır yapamadığın bir şey yapıyorsun aslında. Yani yıllardır o kıyafetleri bakıyordun, geçiyordun ve hep aynı markanın aynı Size şey kıyafetlerini anlatıyordum ya alıyordun. mağazaya gittiğim zaman ben ilk saçlara bakıyorum. İşte tezgahtar geliyor diyor ki beyefendi bunlar size büyük gelir ya diyor falan. Ben inanamıyordum hala o zaman mesela. Evet. Beni şu an dinleyenler anlıyordur aslında ya neler yaşadığımı. Canım benim, canım Ve benim. ben bu programları da özellikle bu yüzden seviyorum. Hani ya bir insan zayıflasın yeter benim için yani. Çok önemli bir aslında insanlara ilham oluyorsun. Sonrasında mesela biz seninle bu videoları çekiyoruz ya. Geçen yıl hatta bir tane hastam şunu söyledi bana. Ben de Erman Bey'in videosunu seyrederek size gelmeye karar verdim Yani ne dedi. güzel ya. Bazen dedi şöyle oluyor dedi. Ben bunu yapamayacağım galiba diye düşünüyorum dedi. Hemen Erman Bey'in videosunu açıyorum. Oradan bir seyrediyorum. O yaptıysa ben de yapacağım diyorum. Seanslarınızı kesinlikle aksatmıyorum hocam diyerekten. Yani insanlara gerçekten başladığımız işi bitirme, devam edebilme motivasyonu olması ve canlı bir örneğinin olması çok çok önemli bence. Çünkü hani piyasaya baktığında çok fazla zayıflattığı öne sürülen yöntemler var. Ama bunların sürekliliği yok. Ama bizim sürekliliğimiz var. Buradaki aslında bu konuya şöyle değinmek istiyorum hocam. Mesela siz demin dediniz ya bu sürekliliği yok. Kilolu halimde düşünüyorum ki ben o kilo programı yaşayan insanların neler düşündüğünü inanın çok iyi biliyorum. Çünkü bizzat yaşamış biri olarak. Herkes şey ister. Bir sihirli denek olsun da hani böyle bir yöntem gelsin bana dokunsun. Hop bir anda 30 kilo veriyorum. Öyle bir şey olmuyor maalesef. Yani maalesef böyle bir süre gerekiyor. Ve bu sürenin uzun olmasının şöyle bir avantajı var. İşte bu kalıcı zayıflama olayı. Mesela ben çabuk kilo verdiğim zamanlar oldu. Bir ayda, 2 ayda o 20-30 kilo verdiğin zaman ardından bir bırakıyorsunuz. Zaten bir ay sonra hepsini geri alıyorsunuz. Fazlasıyla geri alıyorsunuz sonra. O yüzden bu hani süreci biraz uzatmanın bu faydası var diye düşünüyorum. Biz işte 2 sene sürdü benim istediğim kiloya gelmem ama zaten çok kiloydum. Yani ayda 5 kilo bile versem benim zaten o süreç öyle olacaktı. Ve başardık. O kiloya geldik ve böyle verince de işte bunun semeresi de 8 sene böyle kalmak oluyor işte. Ve ömür boyu Ve böyle ömür boyu böyle kalacağız. kalmak oluyor. Çünkü bu bir hani sonu olan bir süreç değil. Her gün yeniden Ve bu başlayacaksın. olan bir Sana şey bunu yani. Bu söyleyeyim. ortada çok örnek var. Sizin hastalarınızda da var. Ben görüyorum işte demin bahsettiğim bir arkadaş var. Ya çok mutlu oluyorum yani. İnsanlar zayıflasın ya. Yani kilolu insan kalmasın yani. Zayıflasın ve bir daha geri kilo Yani almasın. Kalıcı kilo kontrolünü başarsın. ki Bizim dünyada amacımız siz bu. daha iyi bilirsiniz. İstatistikler öyle mi gösteriyor bilmiyorum. Dünyada obezite artıyor hala değil mi? Bildiğim Tabii kadarıyla. tabii tabii. Obezite çok hızlı artıyor. Dünyanın en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi ve insan hayatını etkileyen en önemli hastalık. Bütün hastalıkların anası obezite aslında baktığımızda. Ya Bugün işte yüksek tansiyon, kolesterol, işte karaciğer yağlanmaları, karaciğer sirozları, eklem problemleri yani birçok hastalığın ana nedeni obezite. Yani %10'luk bir 5-10 kilo bile verirse vücuda o kadar büyük bir etkisi var ki. Ama bu kiloyu verirken de sağlığı kaybetmemek gerekiyor. Bazen insanlar hızlı kilo verebilmek adına çok tıbbi aslasları olmayan yöntemler yapıyorlar. çaresizlikten mi oluyor hocam acaba bilmiyorum artık. Umut ve Umut ve şey değil mi? şu oluyor yani ben hızlıca vereyim, bir an önce vereyim, hani bir an önce bitsin diyerekten gözlerini kapatıp bu sisteme giriyorlar. Ancak işte hani ben şunu söylemek istiyorum aslında siz bir sistemi yapıyorsanız bunu ömür boyu yapabilecekseniz bunu yapın. Ama kesitsel bir çalışma içindeyseniz ben işte 3 ayda 20 kilo vereceğim. Sonra ne olacak? Sonra o sistemi yapamıyorsanız sonra geri kilo alacaksınız Yani yaşam demektir. tarzı olması gerekiyor yani değil mi? Evet, evet. Böyle yaşam tarzı olacak ve böyle Çünkü gidecek. bunun için eğitim olması gerek. Sen şimdi burada bu işi benim bildiğim kadar biliyorsun. Hiç gözüm arkada değil. Ya hocam bir de insanlar şöyle düşünmesinler. Hani ben hayatım boyunca bu 8 sene hiçbir şey yemedim değil. Ben her şeyi yiyorum bu arada. Nasıl yiyorsun? Onun Ve peki gayet püf de güzel noktalarını yiyorum ver. yani. Sayarak beslenmenin püf noktalarından bahsedelim. Nasıl Sayarak yiyorsun? beslenmenin püf noktası bu şu kalsiyum diyeti çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Siz onu söylemiştiniz hocam. Ben Evet. mesela bir gün mesela bir arkadaş ortamında bir yemek mi oluyor bir akşam? Yiyorum biraz hani her şeyden tadıyorum. Ben bir gün sonra sebze diyeti yapıyorum mesela. İşte bu. İşte
Hep geri dönüşümüz var çünkü. Peki hareket seviyen nasıl Çok etkilendi? yani ben bir basamak merdivende ben nefes nefes yani böyle perişan halde bir de ter olayı vardı. Şimdi çok rahatım ya. Şimdi o 60 Yürüyüşüm kilo, ya 80 kilo hepsi gitti. Düşünsene üşeniyor 80 çoğu kiloluk üşendiğim çimento. şeyi şu an çocuk oyuncağı gibi yapıyorum yani. Ya Yani çok üşendiğim şeyler vardı ya. Mesela en basit örneği söyleyeyim size. En basit. O eski halim olsaydı buraya geleceğim de işte evden karşıya geleceğim de işte bir alışveriş merkezine gireceğim de üst kata çıkacağım da bunlar gözüm o kadar büyüdü ki. Şimdi onlara bakmıyorum bile yani. Hareket alanım artık şey değil benim için. Hayat standardım yükseldi yani öyle söyleyeyim. işte bu yepyeni bir hayatta yepyeni bir Erman. Peki çevren Yaşam kalitesi artıyor hocam. Yani sağlığı geçtim. Yani sağlığı geçmedim de tabii. sağlık çok önemli ama Sosyal hayatınız çok etkileniyor hocam. Her şeyde yani. Arkadaş ilişkiniz, iş hayatınız. Yani böyle mutlu oluyorsunuz. Artık bir şey yapmakta hevesli oluyorsunuz. Evde tıkılı kalmıyorsunuz. Ki ben bir de biliyorsunuz kilo verirken pandemiye denk geldik. evet tam da pandemi zamanı. Evde 4 ay böyle diyet yapıyoruz, katılıyoruz falan. Ne yapalım? Onu da Ama başardık. olsun sonu çok çok iyi oldu. 8 yıldır hala eksi 80 kilodayız. O geceleri ısmarladığın köfteciler falan sana küstüler artık. Hiçbiri Bütün konuşmuyor benimle. mutfağında reformlar yaptık. O buzdolabı ne kadar güzel bir rayına oturdu. Hocam siz hatırlıyor musunuz buzdolabımı açıyordum böyle içeride Evet, kolalar, dondurmalar her şey vardı böyle. Şimdi evet. artık kendim yemek yapıyorum. Kendini beslemeyi öğrendin Ya ya. internetten öğreniyorum tarifleri. Biliyorsunuz sizden de bir tarifler almıştım. Evet. Onları evde uyguluyorum. Yapıyorum şimdi mesela. Daha ne olsun darısı her isteyenin başına olsun Erman'cığım. Ya ben dediğim gibi benim şu video zaten siz artık benim ailemden biri gibisiniz benim için. Çünkü Kesinlikle benim öyle. hayatımı değiştirdiniz. Bu dünyadaki ablanım ben sana. Ablamsınız evet. Aynen. Benim hayatımı değiştirdiniz. Canımsın. O yüzden ben bu videolara gelirken özellikle şöyle istiyorum. Hani ya bir kişi bile etkilense benim için mutluluk yani. Çok çok teşekkür Yani ederim. insanlara bir şekilde feyiz olabiliyorsak ne güzel bize ya hocam. Ki siz bunun en büyük öncülerinden birisiniz yani. İnsanlar sizi gibi değeri görsünler hocam. Ah çok teşekkür ederim sevgili Erman'cığım. Şimdi ağlatacaksın Yok beni. estağfurullah hocam ya. Gerçekten çok duygulandım. Yani yıllar var ki değil mi? Ama bunu inkar edemem ki hocam. Yani şöyle söyleyeyim yani siz hani bir öğretmen der ya mezun olduktan sonra en büyük keyfim mezun olduktan sonra öğrencilerimi tekrar görüp başarılı insan olmasını görmek. Sizin de bu değil mi yani mesela? Beni böyle görünce mutlu oluyorsunuz diye düşünüyorum. İnanılmaz Ya da diğer mutlu oluyorum. hastalarınızı, zayıflayan hastalarınızı. Gerçekten Onlardan çok ben mutlu oluyorum aslında belki de. siz Instagram'a koyuyorsunuz mesela bir arkadaşı koyuyorsunuz kilo vermiş ya da bir hanımefendiyi koyuyorsunuz. Ben hemen anneme gönderiyorum. Bak diyorum bir kişi daha böyle nasıl zayıflamış falan diye. Çok hoşuma gidiyor yani. Çok teşekkür ederim Erman'cığım. Seni böyle görmek beni o kadar gururlandırıyor ki. Ya biraz gözlerim doldu. Ya hocam Canımsın. estağfurullah yani ben sizi böyle Yani gözlerinizi doldurmak için konuşmuyorum ama bu gerçek bunlar yani. çok Ee, emek var. Çok büyük bir öğreti var. Çok büyük bir bilinç var burada. Hep yanlış yollarda dolanmışsın ama en sonunda doğruyu bulduk biz evet. birlikte. Ve bu ömürde Allah kısmet ederse bir ömür her zaman hem doktorun hem ablan olarak yanındayım. Ve bu kiloları bir daha asla geri almayacağız. Biz Allah bu işi korusun bir hocam. noktaya koyduk. Oraya da 99'u yazdırdık. Hatta sen şuraya bir de 80 yazdır. Yapayım onu. Yok ben cildine çok kıyamam. Kafana Yok, yaz sen onu. biz o konuyu artık 80-82. biraz abarttık Aynen, ama neyse aynen, yaparız ya sorun değil. aynen. 80'de yaparız. 80 beynine yaz sen onu. O zaten 80-82. yazılı hocam. Onu zaten İşte yazdıracağım budur. yani. İşte budur. Bu videomuzda benim çok kıymetlim sevgili Erman Kılıç'ın 8 yıl önceki girdiğimiz yolculuğumuzu sizlerle tekrar paylaştık. Her yıl Erman'cığımla tekrar böyle bir video çekiyoruz. Bu bir mümkün yani mümkünatı var. Kafanızda bu işi büyütmeyin, yapamam demeyin. Ama bilim dışı yollara da lütfen sapmayın. Hani doktorunuzla birlikte ömür boyu sürdürebileceğiniz tekniklerle bu işi yapabilirsiniz. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Yavaş yavaş YouTube videomuzun sonuna Evet. geliyoruz Erman'cığım. Söylemek istediğin bir şey var mı? Herkes zayıf olsun, sağlıklı olun. Hayatınızın yeniden ikinci baharını yaşayın diyelim ne diyelim. Güzel ülkemin güzel insanları, kilo sadece kozmetik bir sorun değil. Her zaman söylüyoruz bu metabolik bir hastalık. Beraberinde birçok hastalık yükünü de vücudumuza getiriyor ne yazık ki. Zayıflamak demek hani güzelleşmekten ziyade tabii o da var ama metabolik olarak sağlığa kavuşmak, iyiliğe kavuşmak, psikolojik olarak kendini iyi hissetmek inanılmaz güzel duygular. Ben Erman'ı böyle sağlıklı ve iyi gördüğüm için o kadar mutlu oluyorum ki. Darısı bütün isteyen dostlarımızın başına olsun diyoruz. Biz çektiğimiz YouTube videolarımızda, Instagram videolarımızda, yazdığımız kitaplarımızda
her zaman yanınızdayız. Tabii duymak önemli, bilmek önemli ama en önemlisi tekrar etmek. Lütfen YouTube videolarımızı sık sık tekrar edin. Yorumlarınız varsa, paylaşımlarınız varsa altına yazın. Biz size mutlaka geri dönüş yapıyor olacağız. Sizleri çok seviyoruz, paylaşmalara doyamıyoruz diyerekten yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Herkese sağlıklı bir hayat dilerim. Teşekkür ederim hocam. Yepyeni videolarda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.